Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir ülkeden hepinize merhabalar. Yine bir gezi ve yemek rehberiyle birlikteyiz. Fransa'da uyandık. Lyon'dayım. Burası Fransa'nın en büyük 3. şehri. Sadece Fransa'nın değil, Avrupa'nın en köklü ve karakterli şehirlerinden birindeyim bugün. Son ve Rhône isimli iki nehrin aktığı bir şehirdeyim. Burası gastronominin kalbi olarak biliniyor. Yani burada gerçekten çok iyi şeyler yiyeceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Aynı zamanda Lyon'un tarihi merkezi yani Vieux Lyon, Fourvière ve Presqu'île bölgeleriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Yani bu sokaklarda yürürken aslında binlerce yıllık bir tarihin içinden geçeceğiz. Ama dediğim gibi burası sadece tarihten ibaret değil. Burası aslında bir gastronomi kenti. O yüzden çok iyi yemekler var. Çok iyi ödüllü restoranlar var. Burada geleneksel Lyon mutfağını deneyimleyebileceğiniz bir sistem var aslında. Bu sistemin adı Bouchon. Bu Bouchon adlı restoranlar aslında Fransa'dan Lyon'u ayıran en önemli detaylardan bir tanesi. Burada bugün 24 saatimiz var. Fransa'daki ilk seferim olmamasına rağmen Lyon'a ilk kez geliyorum. O yüzden bugün çok heyecanlıyım. Keşfetmeye başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Biz Romanya'dan uçakla birlikte Lyon'a geldik. Havaalanı biraz uzakta ama bir otobüs ve bir metro ile birlikte şehir merkezinin oraya kolaylıkla gelebildik ve çok uygun fiyata geldik. Yaklaşık 4-5 euro civarında tuttu. Hiç bilet almadık. Kredi kartlarımızı basarak geçebildik. Ve dün akşam geldiğimizde karnımız çok aç olduğu için bir yerlerde yemek yememiz gerekiyordu. Biz de aslında bouchon denemek istiyorduk ama bouchonlar rezervasyonunu kabul ettiği için ve biz de havaalanından ne zaman geleceğimizi tam kestiremediğimiz için rezervasyon yaptırmamıştık. Bu yüzden bouchonda yemek yiyemedik. Ama bouchonlarda verilen yemekler aynı zamanda brasserie'lerde de veriliyor. Biz de öyle bir yer tercih etmek istedik. Yani rezervasyon gerektirmeyen bir restoran türü gibi de düşünebilirsiniz brasserie'yi. Oraya gittik ve yine yerel yemekleri denedik. Aslında brasserie Fransızca'da bira yapılan yer anlamına geliyor ama tabii burada yerel yemekler de servis ediliyor. Uzun saatler açık olan Fransız yemekleri sunan bir restoran gibi de düşünebilirsiniz. Bizim gittiğimiz brasserie oldukça büyüktü ve gerçekten çok kalabalıktı. Biz saat 9'da yemek yemeye gittik ve 11'de kapanıyordu yani. Hatta şeyi düşünüyorduk, acaba hani bizi alırlar mı, rahat yemek yiyebilir miyiz vesaire falan diye düşünüyorduk. Çok rahatlıkla girdik ve gerçekten çok memnun kaldık yemeklerden. Şimdi onların detaylarını da anlatacağım. Menü seçenekleri gerçekten çok geniş. Menü biraz anlaması zordu çünkü Fransızcaydı. Ama bize bir hanımefendi yardımcı oldu ve görselli bir menüleri olduğunu söyledi. Onu getirdi, oradan baktık. Rahatlıkla da seçim yapabildik. Garsonlar da bu arada İngilizce falan pek bilmiyorlar. Genellikle çünkü Fransa'da biliyorsunuz milliyetçilik yüksek ve Fransızca anlaşmanız gerekiyor insanlarla çoğunlukla. Meşhur yemeklerinden bir tanesi olan turna balığını tercih ettik. Bu böyle balık köftesi şeklinde yapılıyor. Ve bakın hayatımızda yediğimiz en iyi soslardan bir tanesini yedik yani. Alın, kaşıklayın, yiyin yani. Öyle bir tadı vardı. İnanılmaz güzeldi. İçerisinde bolca tereyağı olduğunu söyleyebilirim. Zaten tereyağı giren şeyin bir kötü olma ihtimali sıfır biliyorsunuz ki. Hafif böyle kremada kullanılmış bir sostu. Ama gerçekten tadını nasıl tarif edeceğimi hiç bilmiyorum. İnanılmaz güzeldi. Zaten yemeğin adında yazıyor olacağım. Bu klasik Lyon yemeğinin dışında bir de et söyledik. O da antrikot şeklindeydi. Onun adını da yazacağım. O da çok lezzetliydi. Onun da karabiberli değişik bir sosu vardı yine. Yanında fasulyeyle servis edilmişti. O da çok lezzetliydi. Aynı zamanda patates kızartması geldi. İki yemekten de çok memnun kaldık. Biz bölüştük. 2 kişiydik. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz kesinlikle. Çok farklı seçenekleri de var ama bence biz menüdeki en güzel 2 yemeği söyledik. Onu da söyleyebilirim. İnanılmaz yumuşak bir et, inanılmaz lezzetli soslar. Balık köftesi deseniz inanılmaz iyi. Daha önce içmediyseniz soğan çorbası tercih edebilirsiniz ama biz önümüzdeki birkaç gün daha Fransa'da olacağımız için soğan çorbası içmek istemedik. Brasserie'ler gerçekten oldukça doyurucu porsiyonlara sahip ve yerel tatları sunan restoranları oldukları için de tercih edilebilen yerler. Bouchonlara göre de bir tık daha modern olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bouchonlar daha böyle küçük tahta masa sandalyelerden oluşan daha samimi sıcak ortamlar ama brasserie'ler daha büyük, geniş, modern mekanlar. Kısacası aslında brasserie'ler Lyon'a özel olmamasına rağmen iyi bir Lyon deneyimi yaşatıyor size ve biz de bunu yaşadık. Tatlı olarak da inanılmaz hafif, çok güzel bir tatlı tercih ettik. Lyonluların bir tatlısı. Buraya gelip kesinlikle bunu denemeniz gerekiyor. Bakın abartmıyorum, hayatımda yediğim en iyi 5 tatlıdan bir tanesi kesinlikle. Çok eminim buna. Çok hafif de ağzınıza atıyorsunuz, bir anda kayboluyor. Yumurta akı var çünkü ve hani yumurta tadı tabii ki gelmiyor ama yumurta akı hemen böyle ağızda falan kaybolur ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Hafif karamel tadı var. Ben normalde çok yoğun karamel tatlarını da sevmiyorum
düşünüyorum ama bu gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz hafif, böyle yemeğin bütün tadını en sonunda toparlayan bir tatlı olduğunu söyleyebilirim. Bu şey hayatımda yediğim en iyi tatlılardan bir tanesi. Şeker oranı çok iyi. Hafif karamel tadı geliyor. Ağızda kayboluyor. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kesinlikle Lyon yani gastronomik anlamda bizi ilk geldiğimiz andan itibaren etkilemeyi başardı yani. O yüzden bugün için de çok heyecanlıyım. Şimdi biz kahvaltımızı otelde yaptık. Onun için kahvaltı için gösterebileceğim bir opsiyon olmayacak size ama yine de bugünü hep birlikte yaşıyor olacağız. Otelimizin manzarasını şu şekilde göstermek istiyorum. Karşıdaki katedral, Notre Dame Katedrali, o tepeye çıkacağız. Oradan zaten Lyon'un çok güzel bir manzarası olduğu söyleniyor. Şu an bu şekilde bir manzaraya sahibiz. Biraz böyle binalar ve ağaçlar kapatmış durumda. Ama tabii şehri gezdikçe çok güzel manzaralar yakalayacağıma eminim. Çünkü 2 tane nehir var yani sonuçta. Nehir geçen şehirler biliyorsunuz çok güzel oluyor. Bir an önce çıkış yapalım istiyorum. Gezimiz başlasın. Otelden çıktık. Otelimiz bu istasyona çok yakın. Peraş ya da Peraşe diye okuyorlar. Bilmiyorum. Peraş bence. Burası buranın garı. Biz dün işte metrodan indiğimizde buradan indik. Hemen otelimize de vardık. Buradan hem otobüsler işte hem metrolar işte şu aradan tramvay falan her şey geçiyor. Böyle bir lokasyon tercih ettik. Hani pratik olsun hemen binelim gidelim falan diye. Çünkü akşam da otobüsümüz var. Peraş bölgesinin en canlı, en hareketli kısmına geldik. Burası bir meydan aslında. Carnot diye geçiyor. Belki Carno diye okuyorlardır yine emin değilim. Her sene böyle yılbaşı zamanı bir Christmas market kuruluyormuş. Hazır şöyle erkenken bir dolaşalım ne var ne yok bakalım istedik. Tam da çok yakındık zaten otelimizden hemen çıktık geldik. Tartla başlayan şey patatesli olanmış. Altta yazan şey de makarnalı olanmış. Bakın bu makarnalı olan, bu patatesli olan böyle bir karışımda satıyorlar. Ve raclette peynirleri de burada kendini gösterdi. Fransa'nın Christmas marketi bir farklı oluyor. Yiyecek anlamında bence çok üst düzeyler. Arkamda da yine hamur işleri var. Bayağı bir hamur işi var, bagetler falan var. Kesinlikle bir raclette'le, yani raclette peyniriyle bir şey yemek istiyorum. Bu eritilmiş peynir oluyor biliyorsunuz ki. Ya sosisliyle yiyorsunuz. Ay yanında kadın çok güzel bir peynir yiyor. Ne yiyor acaba? Görebilecek misiniz bilmiyorum. Çok güzel bir şey yiyordu. Ne yediğini bir öğrenmem lazım. Bir dakika. Çok güzel gözüküyor. Gördüğüm şeyi satın alıyoruz şimdi. Şuna bakın, bizim mıhlamamız gibi. Patatesli, peynirli, böyle baharatlı bir şey. Ay çok güzel gözüküyor. Bayağı iyiymiş. Aligo. Aligo. Yeah. Okay. Yanımdan geçen kadında gördüğüm o şey işte bu. Aligo'ymuş adı. Deneyeceğiz. İçinde patates, baharatlar ve peynir var. Zaten Fransa'nın peynirlerini biliyoruz bence hepimiz. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk deneyeceğimiz ürün olacak bu Fransa'da, Lyon'daki. Kahvaltı yaptık. Aslında çok fazla denemek istediğim şey var ama çok iyi bir kahvaltı yaptığımız için karnımız şu an çok tok. Böyle çok eriyen bir şey görünce böyle dayanamadım. Böyle bir köşeden aldık. Aligo. Orada da adam hala çekiyor, koyuyor. Ay çok tatlı olmuş ama burası. İnanılmaz güzel. Şuna bakın. Mıhlama gibi ya. Tuz oranı ve baharatları çok iyi. Patates ve peynir tadı inanılmaz güzel geliyor. Şuna bakın.
Güzel bir Christmas market deneyiminden sonra Place Carnot'dan yani Carnot Meydanı'ndan çıktık. Şimdi buranın ana yürüyüş yaya caddesinde yürüyoruz. Biraz burayı bir keşfetmek istiyoruz. Bir şöyle dükkanlara falan bakacağız, etrafımızda ne var ne yok. Şimdi bir anda aniden rüzgar çıktı. Fransa'da gerçekten bu durum beni çok şaşırtıyor. Böyle aniden çıkan rüzgar, aniden çıkan sağanak yağış falan ve gerçekten mahvediyor insanı. Umarım çok da fırtına çıkmaz yani, çünkü bugün bayağı sokaklarda yürüyerek gezeceğiz yani. Pek keyifli olmaz. Trafiğe kapalı. Sağlı sollu böyle butikler, dükkanlar var. Mesela burada da focaccia yapıyorlarmış. Üst katlarında da insanlar oturuyorlar. Tam böyle az önceki meydandan yürümeye başladığınızda bu caddeye geliyorsunuz zaten. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Fransız mimarisi gerçekten çok hoş. Ve bu caddede yürümek çok keyifli, çok düzenli yani. İyi hissettiriyor. Sadece yayalara kapalı olması, böyle sürekli kafelerin, mağazaların yan yana olması falan gerçekten çok iyi. Bugün günlerden Perşembe ve saat 12:20 ve şu an kalabalık bu şekilde burada. Yani Lyon'dan beklentim benim yüksekti ve şu an gerçekten beklentilerimi karşılıyor. Gayet memnunum. Dükkanlara bakalım. Bayağı da insan içeride bir şeyler yiyor yani. Böyle değişik değişik. Her türden Snow Ice Bubble Tea. Burada butikler var. Atkılar satılıyor. 15 euro mesela. Fiyatlarını da şöyle ara ara gösteriyor olacağım. Ay burası benim Fransa'ya ilk geldiğim zaman, yıl 2016. Hatta YouTube kanalıma da o zaman başlamıştım. İlk YouTube videom Fransa'dandı. Eric Kayser videolarımda da var. Bayılırım. En sevdiğim fırındır benim Fransa'daki. Ve Lyon şubesini görüyorum şu anda. Şu an karnım çok tok ama ben buraya bayılıyorum. Favorim. Bakın bu Lyon'a özgü bir şey. Adı praline diye geçiyor. Şekerli bir şey. Tadını çok merak ediyorum. Bir alıp denemek istiyorum. Şu an Eric Kayser'in içine girdik. Burada böyle değişik tatlılar da var. Pralinli tart var. Burada da aynısının hamur işi versiyonu var. Çok şekerli olduğunu söylüyorlar ama tadını çok merak ediyorum. Fransa deyince benim aklımda hep böyle çiçekçiler beliriyor. Sizin de öyle mi bilmiyorum ama şimdi görünce çekmek istedim. Of ne kadar düzenli gözüküyor. Yürüdüğümüz yaya yolu bizi Avrupa'nın en büyük yaya meydanlarından bir tanesine çıkartıyor. Belcourt Meydanı'ndayız. Belcourt Meydanı Lyon'un böyle en bilindik, en merkez noktası olarak kabul ediliyor. Hatta şey diyorlar, kaybolsanız bile bir şekilde Belcourt'a yolunuz düşer, oradan da yolunuzu bulursunuz falan diyorlar. Gerçekten oldukça büyük bir meydan. Meydanda oturacak yerler görüntülüyorum. Kafeler vesaire görüyorum gözüme çarpan şu an. Boş bir meydan. Şu an hiçbir şey yok açıkçası. Bir de orta tarafını kapatmışlar. Anlamadım neden öyle kapattıklarını ama herhalde bir tadilat var. Oturma alanları var. Arkada bir tane dönme dolap gözüme çarptı. Heykel burada. Burayı kapatmışlar işte o dediğim alan. Şu yürüdüğümüz yaya caddesi de bakın şu arada kalan yol. Oradan dümdüz yürüdük ve buraya çıktık. Az önceki caddeden çok bir farkı yok bana kalırsa. Sadece bir tık daha süslemişler yani. Size de göstereyim, yorum sizin olsun. Birazcık daha büyük bir yol. Yayalara yine kapatılmış. Bakın mesela yanında Zara var. Bu tarafta farklı markalar. Yani böyle bir yol yürüyeceğiz şimdi. Şu şekilde de süslemişler. Yani çok düzenli bir şehir öncelikle onu söyleyeyim. Bu da insana keyif veriyor bence. Burası da Republic Meydanı. Binalardaki şu sokak lambalarını görüyor musunuz? İlginç. Bir rastgele H&M'e girmek istedim ve gördüğüm bir tane ürünü size paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın bu iç içe geçmiş sanki iki tane böyle fermuarlı hırka gibi duruyor ama içi aslında şöyle. Bu içine geçmeli. Şu şekilde şuradan da düğmeleri varmış. Eğer hani takılı olursa böyle kapşonlu bir hırka oluyor. İçindekini çıkarırsanız da kapşonsuz şöyle bir yakayla birlikte sadece bu siyahı da kullanabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti ama buna ne kadar verirdiniz siz? Ya bence kesinlikle şu an bu fiyatı etmiyor çünkü. 50 euro şu an güncel olarak 2500 lira yapıyor. Türkiye'de gelmiyor yani öyle bir de bir durum var. Böyle ilginç görünce göstermek istedim. Burası çok katlı bir H&M. Neyse gezimize devam edelim biz. Bu ara sosyal medyada görüyorsunuzdur elbette siz de. Fransa'da daha doğrusu Paris'te olarak hep gördüm ben ama böyle büyük eczaneler var ve vergi indirimi de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu büyük eczanelerde indirim oranları da çok yüksek oluyor diye böyle hep görüyordum. Gerçekten şimdi geldim girdim. Paris'te olmamamıza rağmen Lyon'daki ürünlerde de gördüğünüz üzere indirimler var. Tabii bu yazan etiketteki fiyatların üzerine bir de havaalanında ekstra vergi iadesi alıyorsunuz. O yüzden iyice uyguna geliyor fiyatları. Şöyle bir göstereyim sizin de fikriniz olsun. Bu vergi iadesini alabilmek için de 101 euroluk bir alışveriş yapmış olmanız lazım minimum. İadeyi alabilmek için de bir tane belge talep ediyorsunuz.
ödüyorsunuz vergi iadesi alacağınızı söyleyerek. Bu belgeyi aldığınızda ve havaalanında bunu işlettiğinizde vergi iadeniz size ödeniyor. Ve gerçekten her markanın ürünü var. O yüzden yani Fransa'ya yolunuz düşerse bence bu değerlendirilmeli. Size ortalama şöyle kullanılan markaların, önemli markaların ürünlerini ve fiyatlarını şöyle genişten çekiyorum ki videoyu durdurarak neyin ne kadar olduğunu da hesaplayabilirsiniz. Ama unutmayın tabii bunun üstünden bir daha vergi indirimi düşecek. Yani tam eczane ürünleri olduğu için işte sağlıklı kullanılması gereken ürünler. Bir de şu biyodermaları da çekeyim. Bunları da çok kullanıyoruz çünkü. Mesela klasiklerden şöyle şunları da göstermiş olayım fiyatlarını. Kasada belgeyi rica ettim ve hemen düzenlediler. Pasaportunuzun yanınızda olması lazım. Onu da unutmayın. %20'sini geri alıyorsunuz vergi olduğu için. %20 de az bir oran değil yani düşündüğünüzde. O yüzden mutluyum. Şimdi eczaneden çıktık. Bu caddede yürümeye devam ediyoruz. Şu belgeyle birlikte vergi iadesi alacağım. İyi oldu. Almak istediğim şeyler vardı. Bir de cildim biraz bozuldu son dönemde. O yüzden eczane ürünleriyle desteklemek istedim. Ama tam kasadayken aklıma şey geldi. Kreatin ve kolajen almayı düşünüyordum. Orada satılır yani eczane sonuçta ve aklımdan çıktığı için alamadım kreatin ve kolajenimi. Ona biraz canım sıkılmadı değil. O da bu %20'lik iadenin içinde olsaydı iyi olacaktı. Konumunu falan zaten paylaşıyor olacağım. Bazı ürünlerin fiyatlarını falan da çektim zaten. Instagram'da da ayrıca bir video yayınlıyor olacağım. Oradan da takipte kalabilirsiniz. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası biraz zaman aldı ama neden olmasın yani? Bir Nike sevdalısı olarak bir mağazaya girdik kocaman. Dikkatimi çeken bir ayakkabıyı göstermek istiyorum. Çok şık bir modelmiş. Niye bizim oralara böyle modeller gelmiyor ya? Bunun fiyatı ne kadar? 130 euroymuş. Bakın şöyle yeşili de var. Ay çok dikkat çekiyor ve çok hoşuma gitti. Şu da güzelmiş. Bayağı şık. Büyük bir mağaza. Şöyle bir genel göstermek isterim. Bakın mesela şu modeller de çok güzelmiş. Bu da 140 euroymuş. Onu da göstermiş olayım. Şöyle birkaç modele bakalım detaylıca. Klasik modellerden bir fiyat bakmak istiyorum ya. Nerede bizim klasikler? Mesela. Çok basic. Bayağı basic. Şuna bir bakalım. Air Force'un biri. 120 euro. Pahalı. Şöyle bir model gördüm. Çok şıkmış. Bakın renkleri de var. Üstü düğmeli. Bir de böyle bir yeşili var. Nike'da böyle bir yeşil hayatımda ilk defa görüyorum. Klasik siyah da var zaten. Ya modeller çok farklı ya ülkeden ülkeye. Baksana şu renk çok hoşmuş. Bizde hiç bu renkler yok. Mesela şu da çok şıkmış siyah. Fiyatını kontrol ettim. Bu 80 euroymuş. Yani bu da bize 4000 lira yapar. Buraya bir de ayakkabıları test etmek için yürüyüş bandı koymuşlar. Çok iyi olan ya. Erkek reyonu da şöyle bir hızlıca göstermek istiyorum. Modelleri görmek isteyenler vardır elbette. Şaşırtıcı ürünler. Mavi şorta bakın göz alıyor. Klasik. Öyle dikkatimi çeken erkek reyonunda şu da çok iyiymiş ya dediğim bir şey olmadı valla. Belediye binası var. Otelde Ville diye geçiyor. Gerçekten oldukça geniş ve mimarisi de çok dikkat çekici, çok hoş. Buranın tam karşısında da buranın opera binası yer alıyor. Onu da şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Aslında çok tarihi bir bina gibi duruyor aşağıdan baktığımızda ama yukarıya çıktığımızda biraz daha böyle modern bir dokunuş görüyoruz. Çok şık bir opera binası yine. Şöyle biraz ön tarafına doğru da gidip göstermek istiyorum. Ama büyüklüğünü görmek için şöyle bir yandan bakın istedim. Belediye binası da aynı şekilde. Oldukça geniş. Opera binasının içine doğru şöyle gireceğiz ama bakın tavan da çok güzelmiş. Bir şöyle bakıp çıkabiliyorsak bakalım diye düşündüm ama bilmiyorum. Hello. Belediye binasının ön tarafına geldim. Bina gerçekten çok güzel gözüküyor. Üst tarafında altın varakları görüyorsunuzdur ve aynı zamanda balkonunda da altın varaklar yer alıyor. Çok dikkat çekici ve heykelleri gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu an bir meydandayım bu arada. Burada da önümüzü kapatan insanlar. Burada da çok ünlü bir çeşmesi var. Bartholdi Çeşmesi olarak geçiyor burası. Fotoğraf çekilmek için iyi bir nokta olduğu söyleniyor. Ve burası koskocaman bir meydan. Place de Torre gibi bir adı var. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Biraz da öbür tarafları görmek istiyoruz. Biraz da nehrin diğer tarafını görmek istiyoruz. Onun için adımlarımızı biraz hızlandıracağız. Çünkü saat 3:30 oldu. Çok fazla mağazaya girdim. Çok fazla vakit harcadım. O yüzden gün biraz aktı gitti. Hemen geziye çok hızlı bir şekilde devam etmem gerekiyor. Çünkü akşam otobüs var söylemiştim. Hava da bu arada çok güzel. Ben buradan önce Romanya'daydım ve Romanya gerçekten çok soğuktu.
Şu an burası o kadar iyi geliyor ki keyifler yerinde. Şimdi Mercier Sokağı diye bir sokağa geliyoruz. Burası aslında yan yana böyle restoranların sıralandığı bir sokak. Videonun başında bahsetmiştim. Bouchonlar var ya hani onların da bulunduğu bir sokak aslında. Fransız mutfağı denemesi yapmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir nokta kesinlikle. İncecik bir sokaktan ilerliyoruz şu anda. Bakın şöyle dar bir sokak. Mercier. Mercier ne bileyim. Öyle bir şey. Yürürken yol arasında böyle bir kilise gördük. Çok hoş gözükmüyor ama. Bu tarafa doğru gidiyorduk. Yürürken gördüğümüz manzara. Gerçekten enfes. Sokağın adı bu. Geldik şimdi sokağa. Bu sokağa yürüyeceğiz. Sağlı sollu restoranları şimdiden görebiliyorum. Aslında yemek yemek burada mantıklı olabilirdi şu an ama bir taraftan da zamanla yarışıyoruz. Tam da gastronomi şehrindeyiz. Ya siz buraya biraz daha fazla zaman ayırdıysanız burada kesinlikle geldiğiniz anda bence birkaç yerde yemek yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Zaten oldukça ünlü mekanlar da var. Çok turist tuzaklarına düşmeyin. Buranın geleneksel yiyecekleri, yöresel yemekleri denenmeli. Ev yemekleri çünkü. Bu Bouchon restoranlarında ev yemekleri servis ediliyor. Söylemiştim videonun başında. Yine de şöyle bir göz atalım istiyorum. Bir de bir sıcak çikolata içmek istiyoruz. Onun için de bir yer buldum. Oraya gideceğiz. O yemek kokuları hemen gelmeye başladı. Balık kokusu geliyor çünkü burada balıkçı varmış. Burada böyle restoranlar. Restoranlarda genelde fiyatlar ana yemeklerde 20-25 değişiyor olarak gördüm. Ama bir bakalım. Mesela burada bir tık daha uygun sanki. Bunlar pizza fiyatları. Evet gibi. Fransız mutfağından restoranlar karşımıza çıkıyor. Burası Asya mutfağındanmış. Bakıyoruz. Bistrolar var, restoranlar var. Ay ne tatlı. Fotoğraf çekiniyorlar. Of, nasıl güzel süslemişler. Bu arada o kadar güzel kokuyor ki sokak. Buranın mesela bir bakalım. Burası mesela Bouchon, bakın yazıyor Bouchon diye. Şöyle durdurup bakabilirsiniz. Yine yemekler sanki 20 euro civarlarında gibi görüntüledim. Bir tık daha uyguna da varmış. 15-20 arası değişiyor. Daha uygun demek ki fiyatlar. Oo, içi çok güzel. Bakın burası bayağı ödüllü galiba. Evet. Ödüllü. Bayağı üst üste yıllar boyu ödül almış. Şöyle bakalım. Bakın burada da yine başka bir Bouchon var. Ya tamamen Bouchon restoranlarıyla kaplı burası. Bouchon restoranı demek doğru değil galiba bu arada. Çünkü restoran gibi Bouchon kelimesini kullanıyorlar. Brasserie, işte Bouchon, restoran, bistro, o tarz ayrımlar. Burada yine bir Bouchon var. Bisous, öpücükler. Azıcık Fransızcamla. Le Bistro de Lyon. Çok güzel yerler var. Bu arada Bouchon'larda, burada aralarda da devam ediyor. Bouchon'larda şöyle bir olay da var. Bazı Bouchon'lar öğlen belli saatlerde sadece servis veriyor ve akşam belli saatlerde veriyor. Onu söylemiştim. Rezervasyonsuz oturabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Belki o yüzden bu kadar boştur bu arada. Böyle bir sokak. Keyifli bence ve çok güzel koktuğunu söyleyebilirim yani. Ve çikolata içeceğimiz yere geldik. Burası bir pastane olduğu için ve çikolata dükkanı olduğu için çok fazla çikolata da var. Seçenek. Bu pralin Lyon'da ünlü olan bir şey. Bu bademlerin üstü şekerle birlikte kaplanıp işte rengi bu kaynatılarak falan veriliyor. Tadı da çok şekerli ama güzel yani. Buraya özgü bir şey. Böyle göstermek istedim. Ondan da böyle tart yapıyorlar. Şimdi bu tarttan bir tane deneyeceğiz. Maalesef bu durduğumuz çikolatacıda sıcak çikolatayı böyle bir şişe içinde ve soğuk veriyorlarmış. Yani öyle satıyorlarmış. Onu gidip evde kaynatıp içebiliyor musun? Orada servis etmiyorlarmış. Biraz üzücü oldu çünkü ya asıl aslında sıkıntı şu. Benim burada bulduğum çok güzel bir sıcak çikolatacı vardı. Hatta Paris'tekinden de iyi diyorlardı. Ama biraz bölge olarak gezdiğimiz yerlere ters kalıyordu. Öyle olunca da hani çok gitmek mantıklı olmayabilir diye düşünüp, çünkü saatimiz sınırlı biliyorsunuz. O yüzden çok şey yapmamıştım. Hani buraya gidelim o zaman ne olacak ki falan demiştim. İkinci baktığım yere gelmiştik ama burada da böyle bir sıkıntı oldu. Onun için içemedik. Bir tart göstermiştim ya az önce içeride. Onu yapan daha iyi bir yer buldum. Oraya gideceğiz. Orası da karşı tarafta kalıyor. Ama tabii oraya gitmeden önce gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada kıpkırmızı bir köprü var. Bu köprü buranın simge yapılarından bir tanesi. Karşıda insanlar zaten üstünden yürüyorlar. Orası yaya yolu, araca kapalı. Ve karşıda da işte katedrali falan görüyoruz. O taraflara gideceğiz artık. Kırmızı köprü yakından bu şekilde gözüküyor. Lyon çok güzel. Çok underrated ama çok güzel. Şu renkli evleri görüyor musunuz karşıdaki? Orası da Vieux Lyon diye geçiyor. Burası Orta Çağ'dan kalma bir kısım. Ve UNESCO'da burada
Dar sokaklar yer alıyor içerisinde. Yine böyle tatlı kafeler vesaire. Keyifli bir nokta. Şimdi o tarafa da ilerleyeceğiz. Bakalım karşı tarafı hızlıca gezebilecek miyiz? Normalde planımız biraz daha böyle Via Lyon tarafına yürümekti, biliyorsunuz, söylemiştim. Ama hem kameramın hem de telefonumun şarjı çok azaldı. Telefonu powerbank'e bağladım ama kameranın şarjı biterse biz de biteriz o yüzden. Şimdi o bulduğum tatlı yapan mekana gideceğiz. İlk önce orada bir duralım. Hem orada bir şarj edeyim biraz. Sonra da hızlıca bu tarafı gezelim istiyorum. Ay, bu taraf çok çok hoş gözüküyor ya. Önce buraya mı gelseydik acaba? Şuraya bakın. Harp çalıyor, çok güzel. Şimdi buraya gireceğiz. Buranın da oturmak için yeri yokmuş ama içeride çok tatlı bir hanım vardı. Biraz şarj edebilir miyim dedim. Zaten hızlı şarj ediyordu, bu da izin verdi. Biz de bu işte bakın praline diyorlar bu arada. Pralin diyorum ben sabahtan beri ama öyle telaffuz ediyorlarmış. İçi badem, işte dışı şeker kaplı olan. Bunun bir tart aldık şu karşıdan. Bir tane de ben şurada bir çikolata denemek istedim. Çikolata aldım. Çünkü burası çikolatacıydı. O da pralineliydi. Ve tadı çok iyiydi. Tabii millet böyle büyük kutularda falan alıyor. Ben bir tane böyle tadımlık aldım ve gerçekten çok iyiydi. Şimdi tartı deneyeceğiz. Yoldan geçerken de sıcak çikolata yiyen, içen demek istemiyorum çünkü yiyorlardı. Birilerini gördük, gençler. Onlara dedim ki nereden alabiliriz? Onlar dediler ki hemen şurası satıyor. Şimdi bir de oraya gidiyoruz. Bakın böyle bir tart. Bir de o tekli aldığım çikolata işte 5 euro tuttu total ikisi. Bu kadar güzel ki tadı. Denenmeli. Baymayacak bir tatlı yapmışlar. Lyon bu işte çok iyi. Badem çıtır çıtır geliyor. Çok iyi. Müthiş bir tart hamuru. Via Lyon'un şu an merkezindeyiz ve burada bir katedral var. Hep gördüğümüz Saint John Baptist Katedrali olarak geçiyor. Burası hem romanesk hem de gotik mimariye sahip bir katedral. Meydanda yer alıyor. Meydanı da şöyle size bir göstermek istiyorum. Çok tatlı bir meydan. Burada brasserie varmış yine. Şu an Lyon'un UNESCO alanındayız. Yani bu bölge Via Lyon tamamen UNESCO'da. Tepede de şu an diğer katedrali görüyorum. Hemen önce buraya girelim. İçerisini gerçekten çok beğendik. Sade bir tasarım var ama içeride tablolar vesaire falan gerçekten çok çeşitlendirilmiş, içerisi hoş duruyor. Işıkları da yaktılar şimdi. Şimdi artık yukarıya çıkacağız. Şu ara sokaklarda biraz bir yürüyeceğiz. Günümüz sonlanıyor yavaş yavaş. Fünikülere doğru ilerliyoruz. Etrafı da şöyle göstereyim dedim. Böyle ufak bir büfe. Şuradan çıkılıyor, evet. Bakalım nasıl çıkacağız. Kart basacağız herhalde direkt. Yaklaşık 2 euroya böyle bir kart aldık. Şimdi bununla birlikte 1 saat boyunca burası yapacağız. Şuna çıkacağız. Fatoş koş. Gitti. Geçirdik. Aşağıdaki görevli bize yardımcı oldu. Çok tatlı bir adamdı. Direkt soru sordum diye önce merhaba demen gerekiyor falan yaptı. Fransızların bu durumları gerçekten. Neyse, haklı ama. Merhaba dedim ben de öncelikle. Şöyle bir kart aldırdı bize. Dedi ki kredi kartıyla da geçebilirsiniz ama bunu almanız daha avantajlı. 2 euro civarında bir şey ödedik. 1 saat boyunca bununla hem yukarı çıkıp hem aşağı inebiliyormuşuz. Hem de istersek metro kullanacak falan olursak hala geçerliymiş. Yani 1 saat içinde ne kullanırsak bununla artık 2 euroya şey yapabiliyoruz. Yani o onu karşılıyormuş. Onun için biz de şimdi hemen yukarı çıkacağız. Yukarıyı bir göreceğiz. Aşağı ineceğiz vesaire, böyle bir planımız var şimdilik. İçerideyiz. İçeride de 2 tarafa gidebiliyorsunuz. Bu arada kaçırdık az önce ya. Koştur koştur gittik de olsun, bir şey olmaz. 5 dakika sonra geliyor. Katedralin olduğu tarafa giden bir yön var. Biz şimdi ona biniyoruz. Öbür taraf herhalde farklı bir köşesine gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz yukarıya tırmanmak çok zor. Finiküler şart yani. Bu diğer yön. Eğer siz katedralin olduğu tarafa gitmek isterseniz bunu tercih ediyorsunuz. Hemen geldi bu arada. Şimdi kalkması için bekleyeceğiz. Memnun musun geziden? Çok memnunum. Lyon'u çok beğendik.
Ben de beğendim. Baya yani hem Beklentimizin üzerinde çıktı. benim beklentim gibi çıktı. Benim beklentim çok yüksekti burası için ve beklentim gayet karşılandı yani. Hem yemek hem gezilecek yerler hem havası. Akşam yemek ne kadar güzeldi. Çok güzeldi. Şimdi biraz acıktık sanki. Acıktık, yiyeceğiz. Değil mi? Şöyle halledelim. Umarım bir otobüsümüzü kaçırmadan bir yemek yiyebiliriz güzel ya. Şimdi buranın en güzel manzarasının olduğu kısma çıkıyoruz. Hem yukarıda bir manzara noktası var hem de katedralin olduğu kısım var. İkisini de göreceğiz. Sonra finikülerle aşağı ineceğiz. Aşağı ince ne olur sıcak çikolata alalım. Hemen. Bir saatimiz var bunu kullanmak için. Bir saatte yani bir saati doldurmadan bunun aşağıya inişini de kullanalım diye düşünüyoruz. Hatta belki metro ile karşıya bile geçebiliriz bir ihtimal. Onu bir planlayalım. Çıkar çıkmaz gördüğümüz şu manzaraya bakar mısınız? Bir de ışıkları yandı. Tam böyle görülecek zamanına denk geldik. Şu an Fourvière Tepesi'ndeyiz. Burası da Notre Dame. Biz ışıklandırıldığı vakte denk geldik. Şuna bakın. O kadar güzel gözüküyor ki şu an. Çok iyi. Buna denk gelmiş olmak beni çok mutlu etti. Renkler sürekli değişecek galiba artık. Gerçekten çok şık. Ve yeni bir desen geldi. O kadar güzel gözüküyor ki. Ne güzel yapmışlar. Tavus kuşu deseni. Şimdi çok tepe bir noktada olduğumuz için inanılmaz esinti var. Yani bir böyle rüzgar başladı mı her yeri götürüyor. Köprüde de öyle olmuştuk. Bir rüzgar çıkınca böyle yerimizden oynamıştık yani. Çok güzel bir ışık gösterisine denk geldik. İçeriye girmeden önce bir terasına bakalım dedik. Çünkü hani iyice hava kararmasın. Bir böyle hafif maviyken hava görelim. İnanılmaz gözüküyor. Fourvière Tepesi burası ve UNESCO alanında. Bazilika'nın olduğu bölgeden öte hani bu Fourvière kısmı tamamen UNESCO'da. İnanamıyorum. O kadar güzel gözüküyor ki şuna bakın. Gezdiğimiz her yeri yukarıdan görüyoruz şu an. Burası da şöyle bir seyir terası. Karşıda ışıklı bir yer var. Galiba böyle hem kafe hem hediyelik ürün falan satıyorlar. Evet, Café du Fourvière'in yeri. Burası da işte Bazilika'nın olduğu yer. Ay ben sürekli bugün buraya katedral deyip durdum kesin yine. Bazilika. Evet, ışıkları çok güzel gözüküyor. Bunun içini de çok merak ediyorum ama ya şu görüntü buraya kesinlikle çıkmalısınız. Biz bugün gardan çıktık. Şurada bir yerde bir Christmas market gördük. Oradan devam ettik. Burada dönme dolabın olduğu Belcourt Meydanı'nı gördük. Orada alışveriş caddesinden yani alışveriş kafe caddesinden en yaygın caddesinden yürüdük. Bayağı bir yürüdük burada. Epey bir işte mağazalara girdik. Bayağı bir şey yaptık. Sonra geldik. Bakın şurada bir de ışıklı bir yer var görüyorsunuz. Orada opera binasını gördük. Sonra parlamento binasını, belediye binasını gördük. Onu gördükten sonra şu ışıltılı kısım. Ön tarafa doğru geldik. Şurada nehir kenarında biraz yürüdük. Çikolatacıyı aradık hatta. Geldik. Ha, şurada arada pardon bir de restoranların bölgesinde ara bölgeyi gördük. Ve şuradan bakın kıpkırmızı bir köprü var. Oradan geçtik. Buraya geldik. Ve burada şurada aşağıda gördüğünüz bakın şurada yine ışıltılı gözüküyor. Şu az önce kilisenin içini gördük. Aşağı kısımda biraz yürüdük. İşte çikolatacıya falan girdik. Finikülere bindik ve buradayız. Bir günlük 24 saatte Lyon gezisi size. Etkilendim. Kıvamı gerçekten çok güzel. Siyah çikolatalı aldım Noir olarak. Bir sürü çeşit var. Bademli, Hindistan cevizli, acı biberli bile vardı. Klasikten şaşmamak lazım deyip bunu aldık. Şeker oranı o kadar iyi ki böyle şekerli değil.
Bayağı iyi. Tam kakao tadı geliyor. Baksanıza bunlar çıkıyor. Via Lyon'da yürürken aslında Lyon'un en ilginç yerlerinden birinin tam ortasındayız. Trabül geçitleri. Trabüller binaların içinden geçip bir sokaktan diğerine çıkan gizli pasajlar aslında. Orta Çağ'dan beri kullanılıyorlar ve özellikle ipek tüccarları yağmurdan korunarak kumaş taşımak için bu geçitleri kullanıyormuş. Bugün hala şehirde yüzlercesi var ama çoğu özel mülk olduğu için sadece belirli saatlerde açık. Biz maalesef akşam saatinde geldiğimiz için içlerine giremedik. Zaten biraz da acelemiz var çünkü gece başka bir Fransız şehrine giden otobüsümüz var. O yüzden maalesef hızlıca bir fast food zincirinden bir şeyler alıp otogara doğru ilerliyoruz. Trabüllerin içini göremesek de Via Lyon'un o dar ve tarihi sokaklarında yürümek bile gerçekten çok güzeldi. Biz Lyon'u çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 24 saatimizi burada geçirdik aşağı yukarı. Ve gerçekten bir günde yürüyerek gezilebilecek bir şehir gördüğünüz üzere. Umarım gezdiğimiz yerlerden keyif almışsınızdır ve verdiğimiz öneriler işinize yarar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videomda bambaşka bir Fransa şehrinde olacağız. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Gezi ve yemek önerileri içeren seyahat videoları paylaşıyorum. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O halde Lyon'dan hoşça kalın diyorum. Bay bay.